Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yıllardan beri yaptığım, yiyenler tarafından çok beğenilen şişede siyah salamura zeytin tarifimi paylaşacağım. Bu zeytinleri komşumun bahçesinden aldım. Burada 3 kilo kadar zeytin var. Gerçekten çok güzel, iri iri, tane tane zeytinler. Önce bunların içerisindeki çöplerini ve ölü yapraklarını alacağım. Eğer varsa yaralı ve bereli olan zeytinleri de alacağım. Çünkü zeytinimizin tadını bozar. Daha sonra da bol suda birkaç su yıkayacağım. Burada 3 kilo kadar zeytinim var. Zeytinlerimin bütün çöplerini ve kötü olanlarını temizledim. Şimdi yıkamaya geçiyorum. Tarifimde zeytin asla küflenmez, yumuşamaz, acı da olmaz. Yıllarca da kalsa özelliğini hiç kaybetmez. Gerçekten çok güzel bir tarif. Yıkamış olduğum zeytinlerimi sofra bezinin üzerine sererek kurumaya bırakıyorum. Daha hızlı kuruması için incecik serdim. Zeytin ilaçlı değilse, kendi ağacınızsa yıkamadan da yapabilirsiniz. Kurumaya bıraktığım zeytinlerim çok güzel kurumuşlar. Elimde 5 kiloluk bir su şişesi var. 3 kilo zeytin 5 kiloluk bir pede denk geliyor. Zeytinlerimi içerisine dolduracağım ve daha sonra da malzemelerini ilave edeceğim. Yapması çok kolay, çok pratik. Yemesi de o kadar güzel ve lezzetli ki anlatamam. Tarifimi denedikten sonra da eğer memnun kalırsanız, destek verirseniz, abone olup arkadaş çevrenizde paylaşırsanız çok sevinirim. Şişemi doldurdum. Yuvarlarken hareket boşluğu bulunsun diye ağız kısmında birazcık boşluk bıraktım. İçerisine koyacağım malzemeleri de hazırladım. 3 kilo zeytin için 1 çay bardağı iri salamura tuz koyuyorum. Yarım çay bardağı toz şeker koyuyorum. Toz şeker de zeytinimize çok güzel lezzet veriyor. Buruksu tadını alıyor. 2 yemek kaşığı olarak da koyabilirsiniz. Yarım çay bardağı sirkemi koyuyorum. Elma sirkesi, armut sirkesi fark etmez. İstediğiniz sirkeyi koyabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Şişemi şöyle yatırıyorum. Aklıma geldiği sürece günde bir defa ister elimle ister ayağımla bir hafta kadar yuvarlayacağım. Hareket ettireceğim. Gaz birikmesi olursa da açıp havasını aldıracağım. Zamanla tuz zeytinimizi sıkıştırdığı için zeytin kendi suyunu dışarıya vermeye başlayacak. O suyu da asla dökmeyeceğiz. Şişemizin dibinde kalacak. Bu zeytinimiz en erken 3 ayda ancak tatlanır. 2 yıl bile duranlar olabiliyor. Bozulur mu diye aklınıza gelmesin. Şişede asla bozulmaz. Sadece içindeki biriken suyu dökmeyin. Böyle hareketler yaptırarak tuzların, sirkenin, yağın, şekerin, zeytinlerimizin hepsine nüfuz etmesi gerekiyor. Çok güzel salladım. Şimdi bunu kaldırıyorum. Bundan 2 yıl önce kurduğum zeytinimi size göstermek istiyorum.
ihtiyacımız olmadığında, kullanmadığımızda zeytinimiz öylece duruyor. Bakın içinde hala kendi suyu var. Bu zeytinimi de biraz önceki kurduğum tarife göre kurmuştum. Bunu açarak sizin yanınızda tatlandırmak istiyorum. Zeytinin hepsini tüketmek istemiyorsak ihtiyacımız olduğu kadarını çıkartıp geride kalanın üzerine bu suyu ilave etmemiz lazım. Böyle yapınca zeytinimiz yıllarca da kalsa kendi suyunda asla bozulmayacak. Ben hepsini tatlandıracağım için şişemin ağzını kesiyorum. Bu suyla işimiz kalmadığı için bunu döküyorum. Zeytinimi boşaltıyorum. Arkadaşlar, bu zeytinin rengi niye açık diye sormak isteyeceğinizi düşündüm. Bu zeytin siyaha yaklaşan zeytindi. Ben siyah zeytini çok sevdiğim için yaptım. Şu aradakiler de tam siyah değildi. Hafif siyahlaşmaya başlayan zeytindi bunlar. Rengi biraz böyle açılıyor. Şimdi bu zeytini kendi acı suyundan arınması için 3-4 su yıkayacağım. Bol suyla yıkadığım zeytinimi şimdi leğenime alıyorum. Bu zeytinler eski köy zeytini arkadaşlar. Araştırmalarımda memecik zeytini de diyorlar. Biraz iri çekirdekli, yağlı zeytin bunlar. Bunların da yemesi çok güzel oluyor. Yıkadığım zeytinlerimin sularının süzülmesi için süzgece alıyorum. Benim yağlı bilme zeytin tarifim var. Çok güzel oluyor. O kadar güzel ki şuna bakar mısınız? Tadına bakmak istiyorum. Arkadaşlar canınız çekmesin, inanın gerçekten çok güzel. Kurutmadan doğrudan da yiyebileceğimiz bir tat olmuş. Tuzu da hiç fazla değil. Gayet güzel. Suları gittikten sonra serme işlemine geçiyorum. Tepsim var arkadaşlar. Onun üzerine bir sofra bezi seriyorum. Sermeden de yapabiliriz. Erken kurumasını istiyorsak sofra bezinin üzerine sererek kurutabiliriz. Zeytinimi buraya döküyorum. Zeytinimizi kurumaya bıraktım. Üzerlerindeki bütün suyunu kaybedinceye kadar zeytinlerimizi ara sıra hareket ettireceğim. Kurumasını sağlayacağım. Bu yöntemle hem acılığı gidecek hem de bozulmaktan kurtulacak. Islak kalırsa küflenir ve bozulur. Ağaçlarımızdan 2 yıl önce toplamıştım ben bunu. Hiç erime de yok. Taş gibi, bakar mısınız? Bu kuruduğu zaman daha da güzel olacaktır. Zeytinlerim bir günde sularını kaybettiler. Şişenin içinde kaldıkları için sularını iyi dışarıya vermişler. Böyle hurma gibi olmuşlar. İdeal kuruluk bu arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel. Size yakından da göstermek istiyorum. Yemesi o kadar nefis ki anlatamam. Bunları tepsimin üzerine alarak yağlayacağım. Zeytinim kuru kuru olmasın diye içerisine bir çay bardağı sıvı yağ gezdiriyorum. İyi karıştırıyorum. Zeytinimiz daha parlak, yemesi de daha lezzetli olacak. Bir litrelik cam kavanozlar var. Onlara dolduracağım. İsterseniz büyük boy kavanozlara da koyabilirsiniz. Ben daha önce de zeytin tariflerimde yağsız dışarıda saklamayı denedim. Bozulmadan durdular. İkinci kavanozumu dolduruyorum. Yağsız saklamak istiyorsak zeytinimizi sıkıştıra sıkıştıra yerleştirmemiz lazım. Hava almadığı sürece dışarıda bile bozulmuyor.
Bulunduğu ortam serin, loş ortam olmalı. İyi sıkıştırırsak hem daha fazla zeytin aldırırız hem de bozulmasını engelleriz. Mutlaka zeytinlerimizi sıkıştırarak koyalım arkadaşlar. Kurduğunuz zeytin eğer tuzlu gelirse zeytini birkaç gün suda ıslatın. Tuzu gidecektir. Geride kalan zeytinimden de bir tabak yapmak istiyorum. Zeytinlerimi hazırladım arkadaşlar. Bunların bir tanesine zeytinyağı koyuyorum. Biz zeytini zeytinyağında saklarız. Zeytinyağında saklanan zeytin daha lezzetli olur ve asla erimez. Zeytinyağı zeytini eritir diyorlar. Kesinlikle zeytinyağı zeytini eritmez. Daha sert tutar ve korur. Bunu dışarıda evimizin güneş almayan herhangi bir bölgesinde saklayabiliriz. Bunları dolapta saklayacağım. Şimdi kapaklarını kapatıyorum. Eğer havalar kış olursa bu dışarıda da kalabilir. Yaz aylarında kontrollü bir şekilde dışarıda da saklamaya çalışabiliriz. Tabağımı limon dilimleriyle süslüyorum. Bu limon da kendi ağacımızdan, bahçemizden. Mis gibi kokuyor. Gerçekten çok güzel bir tabak oldu. Deneyin, asla pişman olmayacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemezseniz de çok mutlu olurum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.